Evet, yine geldim. Ben Ozan Kuruspay. Sizin için geldim arkadaşlar. Achtung. Arkadaşlar merhabalar. Ayın balık burcundaki yolculuğu başlıyor. Yani su elementi ama matematiksel olarak maalesef eksi. Kova artı iyiydik orada. Aynen orada iyiydik. Maalesef ekside olacağız. Bu da bir şeyleri yapabilme, inşa edebilmek için harekete geçebileceğimiz manasına geliyor. Ama aynı zamanda Jüpiter tarafından yönetildiği için balık burcu zenginlik getirir, olasılıklar getirir. O savunmaya çekildiğiniz noktada bol bol olasılıkları birbirine çarpıp bir şeyleri zenginleştirebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Orada çok güzel. Üstelik bir de şimdi ay artık eksi kısmına geçti. Neden? Çünkü dolunayı geçtik. Yeni aydan dolunaya kadar olan süreç artı değer. Dolunaydan yeni aya kadar olan süreç eksi değer. Biz artık eksi değerdeyiz. Tamamlama bitti. Eksi değerdeyiz. Yani bir şeyleri inşa etme iç dünyamızda ve dış dünyamızda. Bir şeyleri inşa etme peşine koşturuyoruz arkadaşım. Aynen. Venüs de Başak Burcu'nda o da bir şeyler inşa etme peşinde koşturmamızı sağlıyor. Yarın direkt Ay Balık, Venüs Başak, tam karşıt açı Venüs'le Ay açısından tam karşıt açı. Çünkü biri balıkta öteki Başak'ta. Direkt olarak bir şeyleri geliştirme peşine koşturursak hiç fena olmaz ki tamamlanma geçtikten sonra. Artık tamamlanma aşamasını açtın kardeşim kafanda fikirde. Yardırman gerekiyor ki artık bir şeyleri tamamen farklı bir açıdan görmeye başladın tamamlanmadan sonra. Tıkır tıkır neyi ne şekilde koyacağını biliyorsun böyle zıbam diye. Aynen. Ve şimdi bunu tarot gözüyle inceleyeceğiz. Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. 12 numaralı ev. Tamamlanma, eksileri tamamlanma. Aynen. Gizli kapaklı olayları keşfetme ve bundan nemalanma süreci. Bakalım Güneş burcu ve yükselen burcu Koçların yarınki süreçleri nasıl gerçekleşecek? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart sayın Koç burçları. Diyor ki hesabını aldın mı eline? Bir süredir almış olman lazım. Bu geçmiş kartı çünkü. Hesabı aldın mı eline? Aldıysan şimdi kendi korkularını bu hesap ve kitapla gidermen lazım. Kendi bilinçaltını rahatlatman lazım. Arkadaşım bak olay böyleyken böyle. O zaman bizim bunu yapmamız gerekiyor. De ve kendi bilinçaltını rahatlat kardeşim. Aynen. 12 numaralı ev. Karanlık noktadır. Orada bilinçaltının buna ihtiyacı var. O hesabı kitabı ona giydir. Ona bunu inandırdın mı? Bunu söyledi mi? Bunu duyduğu zaman zaten şahlanmaya başlayacak kılıçların şövalyesiyle. Mayday, 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 mayday. Sayın Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Koçlar. O korkular neymiş peki? Hemen söyleyin korkuların ne olduğunu hesabı kitabının içinde. Sayın Koç burçları. Diyor ki sancılı bir süreçten geçiyorum. Olayın resmi evraklarla bir ilgisi var. Bu yüzden tırsıyorum. Küllerimden doğuyorum. O yüzden sancılı bir süreçten geçiyorum zaten. Değişimden korkuyorum ben bilinçaltı olarak. Bu yüzden tırsıyorum. Ama kendin de aşman gerekiyor ve aşarken alışkanlıklarımı bırakmak istemiyorum. Bilinçaltının bir numaralı derdi. Bir numaralı derdi alışkanlıklarını aşmak ve küllerinden doğmak. Onun en büyük derdi o. Onu bırak ömür boyu orada kalsın. Onun tek derdi o. Eski alışkanlıklarında tutunsam olmaz mı? Olmaz. Olmaz kardeşim. Ve bunu yaptığı an bir yön tayin etmek zorunda olduğunu biliyor. O yüzden bütün arızaları çıkarıyor. O zaman bu tarafa doğru gideceğiz diyeceğini biliyor. Bu yüzden tırsıyor zaten. Diyor ki bu yani senin için diyor bilinçaltın. Bu hesap kitaba başladıysa kesin bir değişikliğe gidecek. Yusuf. Küllerinden doğuyorsun. O sancılı süreç onu tedirgin ediyor zaten. Üstüne bir de sen hunharca olaya odaklanmaya başladın diyor. Kesin değişeceğiz ya net. Yani o yüzden tırsıyor. Sen bir de bundan sonra bu yönde gideceğiz dersen ne oldu? Seminallahu limen hamide. Bilinçaltı sizlere ömür. Artık gece gözüne uyku girmesine izin vermez. Paso huzursuz eder.
Bak 12 numaralı evin bir numaralı kuralı budur. Bak, çok şey oldu, kahveli oldu. 12 numaralı evin bir numaralı kuralı budur. Dan Sayın Koç. O yüzden yardırmak zorundasın. Yapacak matematiksel hiçbir şey yok. İster seve seve, ister seve seve. Gelelim boğa burçlarına. Boğa burçlarının durumu nedir? Boğa burçları, hey yo! Boğa burcu, hey yo! 12 numaralı ev Koç, 11 numaralı ev Balık. Sen dış bağlantılarla meşgulsün şu anda. Kariyer evinden çıktın, dış bağlantılar evine geçtin. Sayın Boğa, 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki, bir süre önce eline fırsatlar geçti. Ne yaptın o fırsatları Sayın Boğa? Değerlendirebildin mi? Önüne aldıysan o fırsatları ve o fırsatlarla ilgili soru işareti varsa, bu her şey tamam da benim kafamda bir takım şeyler var. Onları söylemen gerekiyor. Ben ayı dayı olayına girip işten geçtikten sonra söylesem, işimi garantiye alsam yemez. O süreç geçmiş olacak. Daha önce söyleseydin derler. Niye? 11 numaralı. Daha önce söyleseydin kardeşim. Dış bağlantı bu. Yani o zaman ona göre bir dış bağlantı getirirdik. İçinde patlar. İçinde patlar. Sen de istediğin kutlamaya gidemezsin. Harekete gideceksin. Yolda soru işareti var. Eldeki malzemede eksik var. Dersin Sayın Boğa. O zaman da olmaz. Sana avcunu yala derler. Biz o zaman onu değiştirirdik derler. Yani ben söylüyorum. Yani bana bir de derler, çok didik didik ediyorsun. Evet. Soru işareti kalmasın istiyorum. Siz hayatınızdaki her şey göz mü yumuyorsunuz? Cevap gelmiyor çünkü ondan sonra. O belirsizlikler nelermiş Sayın Boğa? Hemen bakacağız. Bakacağız. Tertemiz bakacağız. Görelim bakalım neymiş olay. Garantisi var mı? O dediğiniz şey zamanında gelecek mi? Yoksa benim fedakarlık yapmam mı gerekecek? Zamanlama hatasını çok iyi bir şekilde gözden geçirmen gerekiyor. O dengeleri çok iyi bir şekilde oturtman gerekiyor. Çünkü değişim boru değil. Büyük, 2 tane büyük arkana kağıdı var. O yüzden o soruları şimdiden sor diyor sana. O soruları o yüzden şimdiden sor. Çünkü o soruları sorduktan sonra bir karar vermen gerekecek. O kutlamayı yapabilmek için. O yüzden gerekirse esneyip de başka bir taraftan tamamlaman gerekecek. O yüzden bunu yap diyor baştan zaten. O yüzden o cümleleri kur kardeşim. O cümleleri kurmazsan sen bu 3 kartla başa çıkamazsın Sayın Boğa 11 numara. Yemez yani. Çünkü sen sabitsin. Arkanı döner savunmaya geçersin. Olmaz. Matematiksel olarak ondan sonra oraya yetişmen mümkün değildir. Hiçbir sayısal değer seni oraya götürmez. O yüzden baştan işi sağlam al Sayın Balık, Sayın Boğa, ona göre bizden söylemesi. Gelelim şimdi İkizler Burcu'na. Kariyer akıllı. Sayın ikizler akıllı olun. Mayday mayday. Mayday mayday. Lütfen akıllı olun sayın ikizler. Mayday mayday. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. Kariyer evi oğlum. Boru mu? Yani benim ay burcum kova. Kariyerle yatar, kariyerle kalkar. Aynen. Daha önce uzlaşman gereken şeylerle uzlaştın mı? Yoksa kestirmeden gidip kaçtın mı? Sayın ikizler. Bunu kendine sor. Çünkü şu anda uzlaştıktan sonra inandığın kendi yolunda, kendi kılavuzun karga olmayacak, sen olacaksın. Kargaya görürlerse de sen ne ayaksın? İkizler nerede? Beni gönder. Yemez. Kendi verecek o kararı. Kendi verecek o kararı, kendi gelecek burada. Kendi gelecek. Çünkü kendin gitmezsen hedef şaşar. Hedef şaşarsa ama onun yüzünden oldu diyemezsin. Böyle bir lüksün yok. Sonra ne sorular biliyor musun? Peki bu 10 numaralı ev kimin? Benim. O zaman el alemin burada ne işi var? Ama ben beni temsil etsin diye geldi. Peki ama o temsil etti ve şu anda temsil ettiği şeylerden kaçmaya çalışıyorsun. Yemediniz değil mi? Yemeyiz. Yemeyiz. Sıkıntı büyük olur. Yemeyiz. Yani hiçbir şekilde yemeyiz. Sonra gölgelerin gücü adına dersin. Yapacak bir şey yok. 1, 2 ve 3. Ne diyormuş orada? Hemen diyeceğiz. Oğlum hiç kimse senin yaptığını yapmaz burada. Sen ona ait olmadığı için yaptı. Der geçer. Sonra değerin yarısı geldi. Ne bok yiyeceksin? Bir de geçmişte kapatacaksın. Ben geçmişte köprü kurarım dersin. Nah kurarsın. Kapanmıştır o kapı.
Dümdüz de kalırsın, tılsımların beşisi bağır enerji yetmiyor diye. Böyle bangır bangır bağırır. Sen de o olasılık bir ortada değerlendirebilecek bir olasılık kalmaz. Haşır. Ne oldu? Fatura. Bak şöyle kol gibi. Kol gibi fatura var. Bunu sana gönderdik. Bir zahmet. Temsilcinin üstünden bunu ikizlere versene. İkizler de hayır, hayır, hayır. Ne hayırı? Senin 10 numaralı evin. Oğlum boru değil. Tabii. Yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Yaşam standartlarınızdan ne haber sevgili yengeçler? Ne yaptınız? Krizlerden iyi çıkabildiniz mi? Krizlerin selamı var. Seni çok özlemiş. Seni çok özlemiş. Bir daha ne zaman gelecek diye soruyor. Çok iyiydik bir canım onunla. Biz çok iyiydik, sıkıntı yoktu ya diyorlar. Evet. Gelelim şimdi yaşam standart o krizlerden çıkardığında yaşam standartlarına ne yapacaksın bakalım şimdi sayın yengeç. Göreceğiz. Achtung. Göreceğiz. Bir numaralı kart. Orada ne yaptın kılıçların üçlüsünü? Hadi. Sana hani diyorlar ya seni çok özledik diye. Ne yaptınız o kılıçların uzlaşmaya varabildiniz mi? Yoksa kalbini kırıp geçtiniz mi? Çünkü o aşamadan bu aşamaya gelirken bir takım icraatlarda bulunmuş olman gerekiyordu ki enerji katsayın şu anda yetsin. Bir sonraki aşamaya geçecek. Şimdi 9 numaralı ev oğlum yaşam standartları, yüksek ilimler bir şeyleri öğrenip aşama kaydetmek. Ama onun için de enerji lazım. Hadi ne yaptın o enerjileri? Söyle amcalara. Söyle amcalara. Ne yaptın o enerjileri? Ama tam istediğim gibi olmadı. Söyledin mi? Hayır. Sebep? Sebep? Söyledin mi? Hayır. O tahtta otururken ne yaptın? Hava nasıl oralarda diye mi baktın? Şurası da çok iyiymiş. This da benim kendi değerlerim değil. Şurası da iyi yapın mı dedin? Dediysen o yüzden seni özlemişti zaten. Hiç boka karışmıyor. Her şeye yapın diyor. Böyleyse zaten özlemeleri normal yani. Özlemeleri normal. Şimdiki yaşam standartlarında ne olacak? Hadi. Bakacağız. Enerji yok. Enerji yoksa hangi cümleyi kuracaksın? Ben bunu istiyorum. Hangi güce istinaden? Ha? Hangi güce istinaden sayın yengeç? Haberler olumluydu. Ne yaptın o haberleri? Yönettin mi? Yapın demekten başka ne dedin? Hayır şu şöyle olacak, şu şöyle olacak. Demediysen şimdi sıvayacaksın zaten şuraya şöyle komple. Aynen oraya sıvayacaksın. Çünkü sıvamadan önce, sıvadıktan sonra o dengeyi de bulman lazım. Kontrolü de kaybetmemen lazım. Şu anda sen dümdüz böyle Sırrı At Köprüsü'ne doğru gidiyorsun. Ne oldu? Buradan böyle kaptırırsak kariyer evine kadar gideriz ama elde avuçta bir bok kalmadı. O zaman kariyer evinde e, devren şey yaparız. Çünkü başka olasılık yok. Devren başkasına evet. Aynen. Bak en kötü bu olur. En kötü bu olur. Aklını başına devşir sayın yengeç. En kötü bu olur. O yüzden şu 2 günü iyi değerlendir. Yoksa o dengeyi unut yani söyleyeyim sana şimdi. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Krizler evinde şu anda. Az önce buradan bir yengeç geçti sayın aslan. Bildiğin gibi değil. Yani her boka evet diyordu. Peki diyordu. Şimdi sen neyi bekliyorsun? Aslan benim dediğim olur. Bununla işimiz var bizim ya. Allah işimiz var. Ha sayın aslan. Ha. Şimdi bu sayın aslan. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Der ki sayın aslana krizler evinde. Bir süredir kendi şeylerine odaklısın. Evet 7 numaralı evden çıktın. Krizler evine giriyorsun şimdi. Olay tamamen kupaların onlusu. Onu anladık. Onu anladık. O kupaların onlusu da orada kendini kanıtlaman lazım. Arkadaşım o krizler evinden. Göster bakayım amcalara krizleri nasıl yönetiyorsun. Hadi. Çünkü krizleri yönetemezsen kupaların onlusunu unut sayın aslan. Yani olsa dükkan senin. Bu ev böyle çalışıyor. Yani biz kendimizi bildiğimizden böyleyim. Yapacak bir şey yok. Yönetemiyorsan ancak rüyanda görürsün o değerleri sayın aslan. Çünkü sahibi akrep. Boru değil. Sahibi akrep boru değil. Peki ne yapmam gerekiyor da kendimi kanıtlamam için? İşte şimdi onu söyleyeceğiz. Bir dur. Bir yavaş. Easy. Hey. Easy.
Ne kadar dengelisin bir bak, bir dön bakayım etrafına, bir ne kadar dengelisin ona bakacağız. Dengede mi? Dengedeyse şurada tutması gereken hesaplar var. Yap bakayım, göster bakayım amcalara. Ama buna matematiksel olarak imkansız. Bizi ilgilendirmiyor. Şimdi onu yapamazsan biz bu yapar diyemeyiz. İmkan bulacaksın abi. Aslan değil misin kardeşim? Sen arkanda güneş yıldızı yok mu? Var. Atomlarına ayır. Hesabı tuttur. Hiç kimseyi ilgilendirmiyor. O hesabı tuttur. Yoksa kendi değerlerinden koyarsın. Evet, yapacak bir şey yok kardeşim. Orayı tutturamazsan kendi değerlerinden götüreceksin. Yani ya öyle kanıtlarsın ya da böyle kanıtlarsın. İki seçeneğin var. Top sende Sayın Aslan. Sonra o bizi ilgilendirmiyor kardeşim. Kendini ispatla. Ateş ver. Ne verirsen ver. Bir şeyler ver. Ve kendini ispatla. Adını koy. Geç git. Bitti. Buradan ne yengeçler ne aslanlar geçti. Sayın Aslan Burcu. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Sayın Başaklar. 7 numaralı ev. Mevzu ciddi değil mi? Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Mevzu çok ciddi. Öyle böyle değil. Bakacağız şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Başak. Neymiş? Sıkıntı büyük. Aldığı haberlerle bir süredir konfor alanını yükseltmeye çalışıyor. Peki şu anki mevzu ne? Çünkü şu anda mevzu ciddi artık. Gerekli kararları aldı 6 numaralı evde. Şimdi 7 numaralı ev mevzu artık tamamen ciddi. Bunun için kara kaplı defterini çıkardın mı Sayın Başak? Ne vereceksin, ne alacaksın? Belli mi? Çünkü konfor alanını yükseltmeye çalışıyorsun. Ne vereceksin, ne alacaksın? Belli mi şurada? Ya orası şu anda cayır 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 yanıyor. Bildiğin gibi değil. Of. Cayır cayır yanıyor orası. Yanmak, 2 gün yazmak zorunda. Orası 2 gün yazmak zorunda. Ama bunun için de senin kendi bilinçaltını ikna etmen lazım. Ne kadar az yatırım o kadar kazanç diye bir şey. Ne kadar bir koyayım 5 alayım yok Sayın Başkan. Yani sıktıkça sıkayım. Yok. Delikanlı gibi yok. Çünkü bilinçaltına o emri verecek sana. Daha sık, daha sık, daha sık. Şimdi bundan 10 bekliyorum. Yarımla mı 10 bekliyorsun? Vallahi daha fazla. Az önce onu sıka 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 bitirdin lan. Zaten yani oradan ancak yarım kat çıkardı zaten o kadar sıkmaya. Yani, gevşet bakayım abi, şıkır şıkır şıkır, bak nasıl düşüyor. Nasıl yatırımlar nasıl düşüyor. O bilinçaltına söyle, selam söyle. Bunu istiyorsa bir takım şeyleri gözden çıkarmak gerekiyor. Orada yapacak bir şey yok. Orada yapacak hiçbir şey yok. Olsa dükkan senin. Neymiş peki olay? İşte bu cevabı duymaya hazır mısın? Tutunuyorum. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Matematiksel olarak Yusuf, 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 Yusuf. Geçtiğimiz dönemi kapattım da bunu sormandan korkuyordum zaten. Kapatmak zorunda mıyım? Zorundasın. Kapatmak zorundasın. Ve peki şimdi elinde neler var? Verdi, o yarım var işte. O yeterli değil. Nasıl yani? Onunla kendini kanıtlamış olmuyorsun canım. Onunla sadece burada bizden nasıl faydalanırım demeye getiriyorsun. Son kart. O zaman gelecek haberlere ilk sen gideceksin. Zorunda mıyım? Başka türlü uzlaşamazsın. Başka türlü uzlaşamazsın. Bunu da bilinçaltına yerleştir. Gelecek olayları ilk şekillendiren sen olacaksın. Başka türlü kendini ispatlamazsın bize. Ama bunun için de önce geçmişi kapatacaksın. Haşırt. Başka türlü uzlaşamayız. Başka türlü bu yok mu? Yok. Hadi. Yap bak. Şimdi o hesabı baştan yap. O hesabı baştan yap. Yoksa John Hatice John derler yani. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Taşlar yer değiştiriyor Sayın Terazi. Bütün yöneticilik vasıflarını çıkar bakayım amcalara bir görsünler. Bir dönsün, bir arkasına dönsün şöyle bir dönsün arkasını. 1 numaralı kart. Yusuf, Yusuf. 2 numaralı kart.
Neymiş peki? Söylemeye korkuyorum. Ah, bir süredir o geçmiş dönem bitti değil mi komple? Delikanlıyız şimdi. Birbirimizi kandırmayalım Sayın Tenazi. O dönem bitti artık. O dönem bitti. Keyif de yerinde. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Duygusal olarak keyifler yerinde yani. Ben. O kısmı anladık. Fazla ben dersen ayıkla sonra pirincin tersine. Ne olur? Sonra hesap tutmaz oğlum. Aynen. Hesap tutmaz. Çok karanlık. 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 Yeter artık. Bir avuç kar ve yazı. Bir adım yol bana. Bak kozalaklardan çıkar. Hadi. Bakalım o ay kartı ne diyormuş? Olasılıkları değerlendirdim. Onların peşine koşturuyorum zaten. Ona rağmen mi tutmuyor? Bakıcıyız. Bakıcıyız. Sen hassas bir burçsun. Havadan nem kapma durumun var mı? Ağzına bile olasılıkların ama hep böyle suyunu çıkarma ve senden bir ricamız var. Ön yargılı fazla hareket etme. Yoksa biliyorsun o hesaplar hiç tutmaz. O yüzden sürpriz gelişmelere açık ol. Olasılıkları değerlendir. Temkinli ol ama sıvama. O zaman o hesap tutar. O zaman yönetimde kendi hayatında karar verme hakkına nail olursun. Bitti Sayın Teral. Bu mu? Bu. Bu. O zaman ölümün öpücüğüne geçecek mi? Geçecek. 5 numaralı ev. Libido evi. Sayın tam adamına geldik. Libido. Buram buram libido. Buram melül libido. Bakalım şimdi akrep burçları. Ocağının yaratıcılığında ne yapacaksınız? 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Sayın akrepler. Yusuf. Geçtiğimiz bir süreçtir bilinçaltınız hayatınızı zindana çevirmiş. İkna edebildiniz mi kendisini? Arkadaşım adamı hasta etme. Aynadaki. Allah Allah ayıp denen bir şey var ya. Hiç din, iman, Allah kitap yok değil mi hiçbiri? Niye? Tırsıyorum. Tırsıyorum. Oğlum başlamak zorundayız ona böyle adım adım. Yemiyor. Yemiyorsa gargara yap kardeşim. Aynada kendinle böyle konuşacaksın. Çünkü o haberler gelecek. O harekete geçmek zorundasın. 5 numaralı. Alacaksın, karşılayacaksın, bir şeyler yapacaksın onunla. Ve onu yaptıktan sonra daha önceki yapılmış olanlar sona erecek. Yıldız kartı ve uzun vadeli tertemiz desteklerle beraber yardımcı gitme şansına sahip olacaksın Sayın Akrep. Ayıp denen bir şey var ya. Elini şeyine koy. Libidomum. Vicdanına koy. Elini vicdanına koy. Yusuf. Bak kapına kadar geliyorlar ya. Aynen. Allah Allah tertemiz. O değneklerin şeyi. Neye geliyorlar? Senin yaratıcılığına güveniyorlar arkadaşım. Senin yaratıcılığın ilgili. Onun 5 numaralı evin sahibi nerede? Şuradan hafif sağa dön. Hem orada oturuyor. Aynen. Orada oturuyor. Orada oturan akrep. Ve wow. Neyine wow lan? Bu neyine wow? Biz senden o wow'u bekliyorduk. Bir şey yap da wow diyelim. Sen daha odana wow diyorsan bu mu diyor o wow'u? Biz bunun için mi buraya kadar geldik? derler. Ondan sonra yapışırsın. Biz bunun için buraya kadar gelmeseydik daha iyiydi. Arkadaşlar battık söyleyeyim şimdi. Akrebe kaldık battık. Elimiz daha buna wow dedi de gerisini düşünemiyorum ben ya. Ayıp denen bir şey var ya. Mukayyet olman lazım Sayın Akrep. Mukayyet olman lazım. You have to. Gelelim şimdi yay burçlarına. Atalar evi değil mi? Hayatının tam merkezinin ortası hem de. Düşün. Yay burçları 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart der ki atalar evinde geçtiğimiz uzlaşmaları fırsatlara çevirip yardırman gerekiyor 4-10 aksında sayın yay. 4-10 aksında bunu yapacaksın ve daha önce yaptıklarınla birleşecek. Hazır 4 numaralı evdeyken biz niye birleştirmiyoruz diyecekler. Birleştirmek durumundasın gelmişle geçmişi ve geleceği Allah ne verdiyse. Aynen. Allah sonuç
Geliyor şimdi sonuca ya adım adım, melül melül. Aynen. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart der ki küçük çaplı değişiklikler yapmaya karar verdik sayın yay. Ama bunun için elini taşın altına koyman lazım. Tertemiz. Biz hesabı tutturamadık, senin yaylığına güvendik, o hesabı tuttur. Hadi tutturursan daha önceki yaptıklarını bonus olarak vereceğiz. Heh. Bak en azından bir karşılığı var. Ama o bonusla beraber şurası komple değişecek. Yapıştırın. Yapıştırın arkadaşım. Yapıştırın. No mercy. Yapıştırın. O yüzden adımını ona göre at. Hayatın merkezinde köklü değişiklikler başlıyor. Sayın yay. Bitti. Done. Achtung. Gelelim mi şimdi 3 numaralı ev arkadaş? İster. Sırası geldi onun. Aynen ister. Gelelim şimdi sayın oğlak burçlarına. 3 numaralı ev. Düşündüklerine adım adım yakın çevrenle beraber hayata aktarmaya başlama. 1 numaralı ev, 2 numaralı ev ve 3 numaralı ev. Ne diyormuş? Harekete geçtiniz mi? O kutlamayı yapmak için harekete geçmiş olmanız gerek. Yaptınız mı? Değerler evinden yeni çıktınız oğlum. Aynen. Çünkü yapmazsan yaparlar. O seçimi harekete geçip o seçimi yapmazsan yaparlar. Sen libido. Bu kağıt aynı zamanda o. Libido. İllüzyonmuş lan. Yani Serap görmüşüm ben. Kimi gördüm? Serap. Selam söyleseydin. Serap oğlum. Tamam işte Serap. Selam söyle. Oğlum Serap'mış. Adı mı Serap'mış? İllüzyonmuş. Ha. Yani kutlama olmadı. Delikanlı gibi söyle. Başka bir şey seçseydin. Ha oğlak ben diyorsun. Aynen. Oğlak ben. Onu yapacağımıza başka şekilde güçlensek olmaz. Yemez. O zaman bütün üretimi kendin üstleneceksin. Bütün üretimi aksi takdirde kendin üstlenirsin sayın oğlak. Buna yer mi? Bak niye kalktın? Sonuç nereye gidiyor? Hadi. Hadi. Olmaz. Olmak zorunda. Yapacak algoritma senin. O zaman bu algoritmayı böyle komple devredelim. Komple mi? Komple. Sen yapamıyorsun. İllüzyonlara kapıldın gittin böyle kaptırdılar seni öptüler böyle buram buram. İnandığın yoldan da çıktın. Oho niye geldik buraya şimdi ne oldu? Bütün günü boşa mı yaşadık biz? Sıyırıp gitmek de yok. Sıyırıp gitmek yok. Eşniyip yapacaksın ondan sonra oraya gideceksin. Bak ne diyor. Eşniyip yapacaksın ondan sonra gideceksin. Araba ben sıkıldım ben gidiyorum. Bu yok. O yemez. O zaman inandığın yoldan çıkmış olursun. Ondan sonra yönetimi kaybedersin. Haşırt. Ne oldu? Komple gitti hepsi. 4 numaralı, 3 numaralı evden çıktık. 4 numaralı evi sattık geçtik. Sonra bunu derler. Matematiksel olarak başka olasılık var mı? Yok bitti. O yüzden ona göre adım at sayın Oğlak. Yani yemez. Sonra o fatura fatura adresini değiştirsek olmaz mı? Olmaz. Adres senin üstüneyse olur. Yani eninde sonunda buluruz biz seni. Sıkıntı yok. Gelelim kova burçlarına. Değerler evi. Gölgelerin gücü adına. Aynen. Değerler evi. 1 numaralı kart sayın kova. 2 numaralı kart sayın kova. Ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Kovalar bir süre önce yeni maceraya başladık. Hem de tertemiz başladık. Bildiğiniz gibi değil. Şimdi nereye gidiyoruz? That is the question. Tabii. That is the question. Niye? I can't remind myself. You can't remind yourself. Aynen. Demek ki artık bir dönemin sona ermesi gerekiyormuş. O dönem bitmiş. Akrep Burcu tarafından yönetilir. O kafa yapısı gitmiş. Bambaşka bir kafa yapısıyla buraya gideceksin. Ve I like the way you Aynen. Aynen Sayın Kova. Yepyeni bir sen olarak güçlenmeye doğru gideceksin Sayın Kova. O yüzden gölgelerin gücü adına.
Aynen. Bu mu? Bu. Sonraki 3 kart ne diyor? O kılıçların onlusu ne ayakmış orada? İşte bakacağız şimdi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Der ki, uzlaşmacı ol arkadaşım, adamı hasta etme. Okey. Üstüne bir de geçmişler gelecek. Gölgelerin gücü adına diyeceksin. O kılıç olmasıyla beraber yapıştır böyle arka arkaya yapıştır. En sonunda Final Destination diyecek ki bir gaza geleceksin oğlum. Bir gaza geleceksin. Senin haberin yok. Aynen. Hemen küçük çaplı değişikliklerle beraber demek zorundasın matematiksel olarak. Demek zorundasın. Yapacak bir şey yok kardeşim. Aynen. Gelelim olasılıklar evine. Sayın balıklar. Olasılıklar ne alemde sayın balıklar? Yaptın mı her şeyi? Tamamladın mı? Çünkü Dolunay senin 12 numaralı evindeydi. Yaptın mı şimdi? O tamamlanmalarını yapıp bir sonraki aşamaya geçmeye hazırlandın mı? Göreceğiz kardeşim. Bana ne dersen de. Yani ne dersen de ben kartları dinlerim. Ağzını açtın cümle kurdun mu? Zorundaydın çünkü 12 numaralı evde. Bunlardan benim haberim yoktu. Bunları ben unutmuştum. Bunun böyle olmasını istiyorum. Dedin mi? Çünkü karşındakiler boru değil. Biliyorsun değil mi? Yani ne olabilir ki? Boru değil oğlum. O zaman sıkıntı. Dedik oğlum Allah Allah. Boru değil diyoruz. Ayıp demem. Ben ne konuşuyorum ben? Burada boru değil. Söylemen gerekiyordu. No mercy. Orası tamamen orası otorite. No mercy abi kardeşim. Orayı geçtin. Söylemedin bitti. O zaman bir numarayla geçtin zaten. Niye? Küllerinden doğmak için. Çünkü küllerinden doğmayı tescilleyeceksin. Yapmadıysan ne? Allah Allah ya. Yapmadıysan neyin hesi? Adamı sinir etmeyin ya. Alın şunu ya. Allah Allah. Hiç vakit kaybetmeyelim. Sonraki üç kal. Yusuf değil mi? Ne? Bunun için de yaratıcılığını koyup onları ikna etmen gerekiyor arkadaşım. Yanlış hedefe gidersen sana verirler sonra üçün birini. Haberin olsun. Sonra o üçün birini verirler. Derler ki bu halinle devam edeceksen biz sana o onayı veririz. O zaman da küllerinden doğmazsın. Kendini aş, başka fikirlerle gel. Çünkü enerjin yetmeyecek. Biz otoriteler olarak biliyoruz ve o zaman da gidersin oraya. Küllerinden doğmaya. Aynen. Bu mu? Bu. Tertemiz. Tertemiz bir algoritma. Al çöz sayın balık. Hiç ilgilendirmiyor. Arkadaşlar benlik bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ozan Kurtbay. Arrivederci. Eyvallah.